Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, şöyle geldi arkadaşlar. Gayet de güzel gözüküyor. Küçük minyatür kitaplar. Bakü'deki ikinci haftam ve ikinci haftamda bir hosteldeyim. Rahata kavuştuğum bir hosteldeyim. Çok tatlı bir aile var yukarıda. O ailenin alt katındayım. Şimdi mutfaktayım. Onu size göstereceğim. Bakın sabahleyin böyle birazcık makarna yaptım kendime. Şurada bir başka oda var. Arada bir müşteri geliyor. Onun dışında ben genelde yalnızım. Benim yattığım yerse şöyle biraz aşağıda. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bu da benim yattığım yer. Şimdi birazdan çıkacağım. Hava hafif yağmurlu. Arada bir çiseliyor sabahtan beri. Şu anda öğle saatlerindeyiz. Tatlı güzel bir hostel. Ben burayı çok sevdim. Şöyle de bir bahçesi var. Bu da bahçesi. Telefonumuz da burada. Şimdi yavaş yavaş çıkalım. İçeri şehir durağına geldik. Yaklaşık 2 haftadır buradayım ve metroda pek çok yere gittim. Metroyu kullanmayı çok sevdim. Metroyu kullandığınızda bir şehri çok daha net görebiliyorsunuz, tanıyabiliyorsunuz. İnsanlarla beraber yolculuk yapıyorsunuz. Şimdi içeri şehir durağına geldik ve birazdan çıkıyoruz. Evet, Türk kahvesi içmeye geldik. Şirvanşah Sarayı'nın hemen orada böyle bir Türk kahvecisi var, bakın. Gayet hoş ve güzel bir yer. İçeri şehirde indikten sonra bu Şirvanşah Sarayı hemen metronun zaten arka tarafında kalıyor. Hoş bir yer. Şimdi kahvemizi içtikten sonra orada devam edeceğiz. İçeri şehirde tarihin tam böyle odak noktasındayız Bakü şehrinin. Şirvanşahlar Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Burası Bakü'nün turistik noktalarından bir tanesi. Şöyle bir çekim yapıyor arkadaşlar, rahatsız etmeyelim. Evet, şimdi Şirvanşahlar Sarayı'nın içine giriyoruz arkadaşlar. 15. yüzyılda hanedanın Şahı İbrahim Halilullah'ın döneminde yapılmış bu saray. Arkadaşlar, Şirvanşahlar Sarayı Yakın Doğu'nun en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılında UNESCO tarafından Bakü'deki iç şehir bölgesiyle beraber Kız Kalesi ile birlikte Dünya Kültür Mirası listesine alınmış.
一个法庭呢。这香那香的，这个这。 Bu saray aslında 12. yüzyılda başlamış. İnşaatı 12. yüzyılda başlamış ve 15. yüzyılda sonlandırılmış, bitirilmiş. Burada sarayın eski halılarını görüyorsunuz. Bildiğiniz üzere Azerbaycan bölgesi İran'la birlikte dünyanın en önemli halı üreticilerinden bir tanesi. Bakın 18. yüzyıldan kalmış bu. ...19. yüzyıldan kalmış bir şirvan. Bakırmış bu arkadaşlar. Ve bu da su kabı. Selamlar dostlar. Selamlar. Türkiye'ye selamlar. Çok teşekkürler. Çok Azerbaycan'dan teşekkürler. salam. Eyvallah. Türkiye'den Sütük. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yine 19. yüzyıldan kalma kolyeler bunlar arkadaşlar. Bakın bu güzel enstrümanın adı çeng. Bu bölgenin önemli enstrümanlarından bir tanesi. Böyle harpın atası gibi düşünebilirsiniz çengi. Santuru zaten biliyorsunuz oldukça eski bir enstrüman santur. Ve yine burada da ut. Arkadaşlar Şirvanşahlar dönemi 6. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar devam etmiş bu bölgede. Yaklaşık 1000 yıllık bir devlet. Yaklaşık 600-700 yıllık Şirvanşahların paraları. Bunlar genel olarak kıyafet biçimleri. Bakın bu da minaresi. Minareye doğru çıkış. Bu şekilde. Ancak buradan çıkışın olmadı yazıyor. O yüzden biz de yavaş yavaş tekrar inelim. Şirvanşahlar Sarayı'nın hamamı burası. Azerbaycan Orta Çağ mimarisinin en önemli sarayından çıktık. Şimdi iç şehirde şöyle bir dolaşalım derken Minyatür Kitap Müzesi ne görüyoruz arkadaşlar? Buraya bir girelim.
Leningrad ve St. Petersburg'da basılmış bunlar arkadaşlar. Bakın Arthur Schopenhauer'ı görüyorsunuz. Sovyet zamanında Arthur Schopenhauer'ın kitabı basılmış. Yine o yıllarda bakın Beatles'ın, bunlar dünya klasikleri içerisinden seçilmiş kitaplar. Yani şöyle yaklaşık parmağım kadar diyebilirim arkadaşlar. Parmağımın hatta ucu kadar, yarısı kadar. Sovyet zamanında Oscar Wilde, bakın Friedrich Nietzsche, hep bunlar basılmışlar ve minyatür kitaplar listesine eklenmişler. Şu kitapların küçüklüğü o kadar küçük ki arkadaşlar, şu anda şu size gösterdiğim kitaplar bakın neredeyse yani bir parmağımın yarısı kadardı. Biraz daha büyütelim, parmağım öndeydi. Yani yaklaşık baş parmağım kadar kitaplar. Bizdeki eski ninelerimizin küçük Kur'anları olurdu, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O Kur'an boyutlarında bir sürü kitap düşünün. Sovyetler Birliği zamanında bunlar basılmışlar ve şimdi de bu müzede sergileniyorlar. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün bir küçük ansiklopedisini de basmışlar. Görüyor musunuz? Yine bu kitapta Moldova'da, zamanında Sovyetler Birliği'nin Moldova'da yayınlanmış. Şimdi tam olarak göreceksiniz boyut. Parmağım yanında. Görüyor musunuz? Şöyle uzaktan çekiyorum. Bu tamamen eksiksiz bir kitap arkadaşlar. Hatta bakın. Şöyle tırnağımı görüyor musunuz? Tırnağımdan birazcık büyük. Yine eksiksiz bir kitap. İç şehrin ara sokaklarında ilerliyoruz arkadaşlar. Burası eski şehir diye geçiyor, iç şehir diye geçiyor, içeri şehir diye geçiyor. Bakü'nün eski binaları. Merhaba dostlar, merhaba. Merhabalar. Efendim? Foto çekebilir miyiz? Tabii ki, tabii Çok sağ ki. olun.
iç şehirden çıktık. İç şehir istasyonundan, metro istasyonundan çıktık ve buraya geldik. Bakın, bir bölgenin huzurlu olup olmadığını kedilerden anlayabilirsiniz genel itibariyle. Arkadaşlar, böyle Lermontov Caddesi'nin üzerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün görüyorsunuz, çok hoş bir mimarisi var. Eski ile yeni birleşmiş. Yani 1914'ten kalma bir mimari. Azerbaycan devlet tarafından korunuyor. O şekilde yazmışlar hemen aşağıda. Oldukça eski bir abide olmuş artık. Yani gerçekten de bir sanat eseri olmuş. Böyle bu cadde üzerinde, yani İstiklaliye Caddesi'nin üzerinde yukarı doğru çıktığınızda çeşitli binalar görüyorsunuz ve bu binalar devlet tarafından korunuyor çünkü çok eskiler arkadaşlar. Yani gerçekten çok ihtişamlı ve çok güzel görünüyorlar. 20. yüzyılın başında yaşamış olan Rostropovich, Mstislav Rostropovich yaşayan en büyük 10 cellistin arasında, 10 cellisten biri. Şimdi onun evi bir müze olmuş. Bu Rostropovich'in kaldığı, Bakü'de yaşadığı evi. Bu caddenin adı da zaten Rostropovich Caddesi olarak geçiyor. Dünyanın en büyük 10 cellistinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Şehrin labirent gibi sokaklarından ilerlemeye çalışıyoruz. Caz konserinden çıktık. Teşekkür ederim. Evet, yavaş yavaş bu videoyu burada kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi birazdan zaten metroya binip devam edeceğiz. İç şehri de böyle akşam saatlerinde, gece saatlerinde daha doğrusu görmüş oldunuz.